Herkese merhabalar. Bu videomda da etkin öksürük nedir, öksürüğün etkinliğini nasıl arttırabiliriz ve öksürüğü başlatamadığımız noktalarda nasıl başlatabiliriz? Bunlardan birazcık bahsedeceğim. Özellikle ameliyatlardan sonra kesi yerine bağlı olarak ağrı nedenli ya da anestezinin kendisine bağlı olarak bazen öksürüğün kalitesi düşebilmekte. Bazı hastalıklarda da koah gibi, kistik fibrozis gibi, idiopatik pulmoner fibrozis gibi durumlarda da yine öksürüğün kalitesi düşebilmekte. Bunun neden düştüğünü anlayabilmek için öncelikle öksürüğü bir açmamız gerekiyor. İyi bir öksürük iritasyon fazıyla başlar. Yani sizi rahatsız eden bir şey olur ve siz arkasından derin bir nefes alır. Önce buradaki glotisin kapanmasıyla içeride bir basıncı arttırır. Arkasından da güçlü bir nefes vermeyle öksürük tetiklenir ve tamamlanır. Bu spontan olan öksürüktür. Bir de kendi kendimize yaptığımız istemli öksürük vardır. Burada iritasyon fazı, yani bizi o rahatsız eden öksürüğü başlatıcı faz yoktur. Biz bunu kendimiz başlatırız. Derin bir nefes alırız. Arkasından yine glotisimizi kapatarak nefesimizi tutarız. Yaklaşık bir 2-3 saniye kadar beklemek gerekir ki hava iyice uçlara kadar yayılsın. Oradaki balgamlar hareket etsin ve varsa kapalı bir bölge oraya da bir basınç uygulansın diye. Arkasından 2 tane kuvvetli patlar tarzda nefes vermeyle öksürüğümüzü tamamlarız. Bunun arkasından iritasyonun tekrar bizi rahatsız edip istemsiz ve kontrolsüz bir öksürük olmaması için burundan nefes almak ve sakin nefes alarak nefesimizi kontrol etmek önemlidir. Derin nefesler almaya çalıştıkça öksürüğünüz tekrar tetiklenecektir ve bu bazen sizi aşırı yormayla sonuçlandırabilir. Çünkü bu istemsiz ve tetiklenen öksürükler genellikle böyle tekrarlı, çok sayıda ve küçük öksürükler olur. Bizim balgamı atabilmek için daha büyük öksürüklere ihtiyacımız vardır. Daha kuvvetli öksürüklere ihtiyacımız vardır. Dolayısıyla kontrolü ele almak bu noktada her zaman için daha faydalıdır. Bu öksürüğün kuvvetini artırmak için eğer yeterli nefes almayı yapamıyorsak diyafram solunum egzersizleri, segmental solunum egzersizleri gibi egzersizlerle destekleyebiliriz. Yine bazı solunum kaslarını dirençli çalıştıran aletler var. Nasıl ki dumbbell'lar, terabandlar bizim diğer kaslarımızı kuvvetlendirmek için kullanılıyorsa solunum kaslarını kuvvetlendirmek için de kullanılan bazı cihazlar var. Bunlardan temin edilip bunlarla çalışmalar yapılabilir. Yine eğer postürümüzde bir bozukluk var ve bu yüzden derin nefes alamıyorsak postürümüzü düzeltmek gerekebilir. Eğer nefes vermede, yani o öksürüğün patlayıcılık kısmında problem varsa karın kaslarını kuvvetlendirmek, göğüs kafesinde bu kaburga kaslarımızı kuvvetlendirmek faydalı olabilir. Yine öksürüğün etkinliğini arttırabilmek için de böyle öne doğru hafifçe eğildiğimiz pozisyonlar birazcık daha kuvveti artmasına yardımcı olur. Bunun haricinde eğer öksürüğü başlatamıyorsak, yani istemli öksürük fazında öksürüğü başlatma kısmında problem yaşıyorsak haf manevrası dediğimiz bir manevra bize oldukça yardımcı oluyor. Nasıl yapıyoruz bunu? Bir kolumuzu kaburgaların altına yerleştiriyoruz. Böyle ön kolumuz paralel bir şekilde buraya gelecek biçimde duruyor. Sonra diğer elimizle de dirseğimizi kavruyoruz. Derin bir nefes alıyoruz. Arkasından kollarımızla bu bölgeye bastırarak ve öne eğilerek sesini çıkararak sonuna kadar nefesimizi tüm gücümüzle devam ettirerek nefesi bitirmeye çalışıyoruz. diye yaptığımız bir manevra. Eğer sekresyonunuz varsa bu manevra ile beraber balgamınız hareket ediyor ve iritasyon oluşturarak sizi öksürtmeye ve bu balgamın çıkmasına yardımcı olmaya başlıyor. Bu manevrada eğer ki ameliyat dolayısıyla bir sakıncanız yoksa ya da ciddi bir bronş spazm probleminiz yoksa kullanılabileceğiniz tekniklerden bir tanesidir. Sağlıklı günler dilerim.